Herkese merhabalar. Ben Selin, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoya başlıyoruz. Peki bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber birazcık iPad not uygulamaları hakkında konuşacağız. Size birazcık kullandığım iPad'deki not uygulamasından bahsedeceğim ve nasıl not alıyorum, nasıl not tutuyorum, uygulamanın özellikleri neler, neden o uygulamayı seçtiğim gibi birazcık bundan konuşacağız. Ya da iPad şu an alınmalı mı? Üniversite için tablet gerçekten gerekli mi? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle benim tabletim iPad 9. nesil. Kılıfını zaten klasik Trendyol'da falan görmüşsünüzdür. Trendyol'dan satın aldım. Aşağıya linkini koyarım. Kalemini de muadil olarak aldım. Onda hepsi buradan satın aldım ve çok memnunum. Yani bence hiç gerek yok şu an orijinalinin parasını verme. Ben aldığımda bu 600 lira falandı ama şu an galiba orijinali 3000 küsur olmuş ve bu şu an 1000 lira hepsi bu arada. Ve ben hiçbir sorun yaşamadım bu zamana kadar. Tek farkı şöyle girişi şöyle bir şeyi var. Yani bildiğin şarj cihazına takıyorsun, öyle şarj ediyorsun. Takıp işte dokunmatik olarak tabletten şarj etmeye tarzı özellikleri yok. Ama bana hiç öyle bir sorun yaratmadı bu zamana kadar. Ben gayet memnunum. Dokunmatiğinde yazarken sorun yaşamadım. Onun dışında şöyle çok tatlı bir tane tablet kılıfım var. Buna da çok memnunum. Zaten çok fazla tablet kılıfı seçeneği yok. Ben bayağı aramıştım ama bulamamıştım. Arkadaşlarımın da tercih ettiği, kullandığı direkt tablet kılıfını ben de aldım açıkçası. Gayet memnunum. İçinin yapısı falan da şöyle, kumaş olarak güzel. 2 tane şöyle bölmesi var. İçinden şöyle bir şey çıkmıştı. İşte uyarılar, garanti şartları vesaire falan ama içinin şöyle yapısı böyle kaliteli güzel gerçekten. Süngeri falan da var içinde. Problem yaşamadım. İlk önce kısaca hemen başlamadan ondan bahsedeyim dedim. Tablet üniversitede gerçekten alınmalı mı? Bence kesinlikle alınmalı. Ben iyi ki de almışım diyorum. Özellikle not tutmak konusundan bahsedeyim. Hocalar üniversitede PDF atıyorlar bizim. Kitap almıyoruz 3. sınıf eczacılık öğrencisiyim artık. Bu 3. sınıfa geçiyorum. Onu söylemeyi unuttum. Size kendimi hemen tanıtmayı unuttum. Mesela bize hocalar PDF atıyorlar. Biz PDF'ler üzerinden çalışıyoruz. PDF'ler üzerinden not almak, şekillerin üzerine not alıp bilmediğin kelimelerin altına hemen yazmak falan filan. Çok aşırı yararlı İnanılmaz iyi oluyor iPad kullanmak o yüzden. Not tutmak mesela sınav öncesinde defter götürmektense iPad'imle hemen gidiyorum mesela ben sınav sabahı. Hemen böyle notlarımı okuyorum. Hepsi bir arada. Bulabiliyorum. Nerede ne arayacağımı. Hepsi aynı yerde görebiliyor olmam falan. Çok hoş bence. Mesela sene başında ben fotokopi çıkartıyordum. Fotokopiciye neredeyse her gün gitmem falan gerekiyordu bu yüzden. Ve o kadar çok yer kaplıyor ki o fotokopiler. Hiçbir yere sığmıyorlar. Hem taşıması çok zor. Mesela kütüphaneye gidiyorsun diyelim. Ya bilgisayar alman lazım. Telefon bazen yeterli olmuyor. Mesela video dinlemek isteyeceksin diyelim. Bir işin oldu falan. Bilgisayar taşımak tamamen zaten bir külfet insana. Fotokopileri taşımak da bir sorun. Nereye sığdıracaksın Ama tabletin olduğunda içinde kullanımı çok kolay. Yok renkli kalemmiş öyle böyle. Hem de taşınması falan açısından bence çok mantıklı. Tablet alacaksanız eğer çok fazla kaç GB olduğu önemli değil bence. Benimkisi 64 GB ama bu zamana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Nasıl olsa zaten sürekli olarak siliyorsunuzdur. Tutmuyorsunuzdur elinize diye düşünüyorum. Ben dönem bitiminde siliyorum örneğin. Silmeseniz bile PDF'ler çok fazla yer kaplamıyorlar tablette. Bir problem yaşamazsınız. Ben gereken başka bir şey var mı şu an bilmiyorum. Ben normalde 2 tane uygulama kullandım bu zamana kadar. Bir önceki kullandığım Colonot'tu. İlla belki biliyorsunuzdur. Şuraya ya da şuraya amblemini koyarım. Hatırlarsınız belki. Çok az onu da göstereceğim. Neden Freenote diye bir uygulamaya geçtim? Niye ona geçiş yaptığımı? Neden bunu kullanmayı tercih ettiğimden de birazcık bahsedeceğim. Nasıl kullanılıyor? Özellikleri neler? Gerçekten ücretli bir uygulama almaya gerek var mı? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Göstereceğim bu kısımlarını da. Ücretli uygulamalar şu an GoodNotes falan örneğin hiç kullanmadım ben. Almaya da gerek duymuyorum. Bu Freenotes'u hiç kimse duymamıştım. Karşıma çıkmamıştı. Arkadaşım vesilesiyle öğrendim ben de. Ona da bir arkadaşı söylemiş. Ben de o vesileyle mesela başladım kullanmaya ve bayıldım gerçekten. Hiç gerek yok ücretli uygulamalara para falan vermenize. Çok çok yararlı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin birazcık uygulamanın detaylarına içine bakalım. Size göstereyim. Şimdi elim nasıl çıkıyor bilmiyorum ama şöyle. Bahsettiğim uygulamanın şurada gördüğünüz Freenote. Benim en beğendiğim bu gerçekten. Şöyle gösterebilirim. Aslında ilk siz uygulamayı açtığınızda karşınıza şöyle bir şey çıkıyor. Yeni dosyalar ekleniyor. Bu şekilde mesela ben bütün derslerimin isimlerine göre şöyle oluşturdum klasörler. Bence böyle klasörlerin hepsini bir yerde görmek çok hoş. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir önceki uygulamamda böyle bir durum yoktu. Mesela burada da içinde olanları biliyorsunuz. Attığınız PDF'leri vesaire çalışırken. Yeni klasör nasıl açılıyor? Şuradan açılıyor. Şuna basarak. İsmini yazıyorsunuz. Mesela ne olsun? Eczacılık olsun örneğin şu an. Direkt oluşuyor. Özelliklerinden bahsedecek olursam burada bir sürü seçenekler var gördüğünüz gibi. Şurada bir
bunun böyle yerini falan değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde bir yerlere alabiliyorsunuz. Ve şurada da bir tane yine ne derler buna bilmiyorum. Özelliklerinin olduğu kutucuk bulunuyor. İlk önce şu ilki bütün slaytları gösteriyor. Buradan bütün slaytları görebiliyorsunuz. Şu ileri geri alırken kullandığınız yaptığınız kalemi aldıktan sonra mesela yaptığınız hamlelerde ileri geri alabilmek için kullanıyoruz. Daha sonra şu artılı gördüğümüz şeye bastığımızda da burada sayfa ekleme şeyi var. Ekstradan sayfa eklediğimizde mesela buna basıyoruz diyelim. Şöyle mesela ekstradan sayfa ekliyor. Bu sayfadan sonra sayfa ekleme tuşu şu. Arama yapabiliyoruz. Mesela diyelim ki ben ilaç kelimesini aramak istiyorum. Burada bir sürü 87 tane bulunmuş gördüğünüz gibi. Bulunan sayfaları böyle direkt çıkartıyor. Siz de ona göre bastığınızda direkt oraları sizi götürüyor diyebilirim. Şu artı tuşundan çok yapıyoruz. Yani gerçekten burası bayağı dolu dolu bir kısım. Fotoğraf aktarırken kullanabiliyoruz. Fotoğraf çekebiliyoruz. Fotoğraf aktarmak için. Şöyle sticker seçeneği var. Sticker seçeneğinde ekran görüntüsü aldığınız şeyleri direkt böyle buradan ekleyebiliyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız şeyleri. Onun dışında şöyle tatlı stickerleri var. Buradan da ekleme yapabiliyorsunuz. Ben ekran görüntüsü aldığım şeyleri eklemeyi deneyeceğim. Mesela şunu ekran görüntüsü almışım uygulamada. Bunu ben buraya ekleyebiliyorum. Böyle yerini falan değiştirebiliyorum. Basılı tuttuğumda böyle bir sürü seçenekler çıkıyor. Mesela diyelim ki ben bunu değiştirmek istiyorum boyutlarını. Tekrardan boyutlandır diyeceğim. Ve istediğim yere bırakabilip konumlandırabiliyorum örneğin. Mesela saati ayarlayabilirim. Diyelim ki ben 1 saat falan tabii çalışmak isteyi düşünüyorum. Ben denemek için mesela 10 saniye çalışmak istiyorum diyeyim. Şurada yukarıda sayaç oluyor. Buna bastığınızda sayaç sizin için ne kadar ders çalıştığınızı sayıyor. Pomodoro mu çalışacaksın, ne kadar saat süre çalışacaksın bir yandan zamanları tutabilirsin. Süre dolduğunda şöyle bir şey çıkıyor doldu diye. Tekrar tabii sonradan başlatılabilir. Buradan da kapatılıyor. Yine aynı sekmede mesela ekranı genişletmek var. Örneğin ben bunu bilmiyordum. Daha yeni artık kullanıyorum. Ne yapabiliriz? Mesela sol tarafı genişletti gördüğünüz gibi. Not almak istiyorum diyelim. Yerim yok. Sayfada kalmadı. Buraya not almak istiyorsam, sola mesela not almak istiyorsam artık sol taraf genişledi mesela. Buraya böyle notlar alabilirim. Bir sürü aslında yeni özellik var. Örneğin mesela şunu da şöyle karaladığımda siliniyor gördüğünüz gibi. Bu özelliği de ben örneğin yeni keşfettim. Normalde şuradan silgiyi kullanıyordum ve silgiyle silerek hallediyordum. Bunu da yeni keşfettim. Şöyle üstüne karaladığınızda mesela bunu özelliği nasıl açıyoruz peki? Şuradan sekmelerden mora tıklıyoruz. Writing'e tıklıyoruz. Onu açtığımızda ne oluyor? Şu özelliği açmış oluyoruz aslında. Şöyle karaladığımızda gitme özelliğini açmış oluyoruz. Bence çok iyi bir özellik gerçekten. Onun dışında Use Apple Pencil'ı zaten uygulamayı açtığınız gibi, aldığınız gibi aktif hale getirmeniz gerekiyor. Eğer bunu açmazsanız çünkü sadece sizin parmağınızı algılayacak. Kalemi algılamayacak. Buradan arka planı değiştirebiliyorsunuz sayfayı. Tekrar farklı bir sayfa da ekleyebiliyor. Aynı sayfayı mesela ikilettirebiliyoruz. Yani diyelim ki ben şu sayfadayım ama bu sayfada bana lazım olacak şu sayfa. Ne yapıyorum? Yukarıdakini de okumak için, aşağıdaki de okumak için sayfayı ikiye ayırıyorum ve o şekilde not alabiliyorum yukarıya da bakarak gibi. Bu özelliği de ben yeni keşfettim. Yani çok yararlı bir seçenek. Mesela bunları değiştirebiliyoruz yerlerini örneğin. Böyle de boyutlandırabiliyoruz. Sayfa mesela ikiye bölündü. Aynı slide sayfa ikiye bölündü. Rahat bir şekilde mesela yapabilirsin. Böylece. Hatta böyle çok daha rahat oluyor örneğin. Ya da mesela defterin yerlerini de değiştirebilirsin. Böyle şuradan da ittiğinde zaten diğeri direkt yok oluyor. Mesela bu kadar çok özellik bilmiyorum. Bence kullanmayı bildikten sonra çok yararlı ücretsiz uygulamalar da var. Export'tan dışarı aktarmak için sadece bir sayfaya dışarı aktarabiliriz. Tüm PDF'i de. Mesela dışarı aktar dediğimizde PDF olarak mı ya da fotoğraf olarak mı aktarmak istediğimizi soruyor bize. PDF diyorum, done diyorum. Dışarı aktarılıyor. Nereye aktarmak istediğimde mesela seçebiliyorum. Dosyalara mı kaydedeyim ya da mesela mailden mi göndereyim gibi. Şurada ses kaydetme butonu var. O da aynı şekilde çok önemli. Mesela şu an benim sesimi kaydediyor ben sizinle konuşurken. Mesela derste hocalarınız eğer izin veriyorsa derste kayıt alırken kullanabilirsiniz. Baktım mesela. Hemen dinleyelim. Hızlandırabiliyoruz. Dışarı gönderebiliyoruz. Hızlandırarak dinleyebiliyoruz. Dediğim gibi dışarıda kaydedebiliyoruz. Edit yapabiliyoruz. Yani çok... Mesela şu an benim sesimi kaydediyor ben sizinle konuşurken. Mesela derste hocalarınız... Gördüğünüz gibi bu da çok iyi bir özellik aslında ücretsiz bir uygulamaya göre.
Başka önemli olanlar, dediğim gibi şunu açmanız gerekiyor diyebilirim. Şurada da size bazı önemli bilgiler veriyor aslında elinizi kullanarak yapabileceğiniz. Örneğin diyelim ki ben buraya Selin yazdım. 2 parmağıma dokunduğumda gördüğünüz gibi geri alıyor. Peki mesela herhangi bir şeyi nasıl seçip kopyalayabiliyoruz? Kalemi kullanarak. Mesela diyelim ki ben screenshot diyorum. Gördüğünüz gibi şu an kopyalandı örneğin. Bunu direkt zaten şöyle şey yapabilirim. Bunu mesela taşıyabilirim üzerine dokunduğumda bir yerlere. Ya da save materyal diyor. Kaydedebilirim mesela şöyle. Ve daha sonra bunu böylece farklı yerlerde, örneğin diyelim ki bu benim aldığım bir not. Burada sticker'a bastığımda buraya mı eklemiştik? En son esas aldığım şeyi böyle farklı notlarıma da mesela örneğin ekleyebilirim. Şöyle kendinize not oluşturabilirsiniz. Yine dediğim gibi esas almışım mesela. Önemli görmüşüm. Üzerine eklemeler yapmışım. Kendimce böyle notlarla çıkartıyordum ben PDF'lerden. Böyle ekranı şöyle ikiye ayırıp mesela diyelim bu slayttan çalışırken bir yandan burada not alıyordum örneğin. Not oluşturuyordum kendime. Bence bu da aşırı yararlı oluyordu açıkçası diyebilirim. Zaten en büyük iyi şeylerinden biri şöyle notlar alabilmek. PDF'ler üzerine bilmediğin kelimeleri yazabilmek bence. Boş bir sayfa açalım. Eğer el yazısı gibi yazmak istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Şuradan seçtiğinizde şöyle bir şey açılıyor. Diyelim ki siz kendi el yazınızı beğenmiyorsunuz. Güzel yazılar yazmak istiyorsunuz. Mesela Selin yazdığımda buraya direkt geçiyor. Tabii İngilizce dili olduğu için Selin'i bir an algılamadı ama böyle kelimeler yazdığınızda algılıyor ve ona göre aslında yazı Selin Dursun yazacaktım. Yazamadım. Şuradan tutarak yerini de değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz buradan mesela klavyeden de yazabiliyorsunuz. Şu şöyle böyle bant gibi bir şey, tatlı, kullanılabilir. Buradan içeri bir şeyler aktarabiliyorsunuz mesela. Klavye var. Dediğim gibi şu işte bir şeyleri esas alma var. Cetvel kullanabilirsiniz. Mesela diyelim ki yazı yazmak istiyorsunuz. Ya da düz çizgi çizmek istiyorsunuz. Şu şeye bastığınızda düz bir şekilde çizgi çizebiliyorsunuz. Hiç cetvele falan gerek kalmadan mesela direkt dümdüz oluyor. Yani sen yamuk yazsan bile düzeliyor diyebilirim. Burada kalem çeşitleri var. Yine aynı şekilde buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Opaklığını vesaire diyebilirim. Aslında not almak için çok güzel bir uygulama bence. Kesinlikle bakılmalı. Size böyle kısaca tanıtayım dedim. Bu şekilde yararlanabilirsiniz. Mesela yeni şeyler oluşturabilirsiniz. Şöyle kapaklar var. Arka planları var. Mesela siyah kullanabilirsiniz. Sarı kullanabilirsiniz. Şu çizgilerin renklerini dahi değiştirebilirsiniz. Buradan şeyler de ekleyebilirsiniz. Materyaller. Bunlar hepsi mesela ücretsiz. Şunu istediğiniz diyelim. Örneğin indirebilirsiniz. Şöyle yazı çeşitleri indirebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Planlayıcılar indirebilirsiniz. Ve kullanabilirsiniz böyle olunca. Size de göstermiş oldum detaylı bir şekilde aslında neyi ne şekilde kullandığımı, özelliklerinden daha çok bahsetmek istedim. Çünkü temel şeyleri zaten insan alışıyor ama özelliklerini fark edemeyebiliyor, bazı şeyleri anlayamayabiliyor. Ben de mesela çoğunu deneye deneye öğrendim, keşfettim. Ben çok yararlı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ücretsiz bir uygulama için çok güzel bir uygulama bence. iPad'e not almak için de çok güzel notlar çıkartabilirsiniz. Not uygulaması bulmak, birine alışmak da zor çünkü. Ben daha önce başka şeyler denediğim için de biliyorum. Ama bu uygulamayı çok sevdim. Ben böyle derli toplu olmasını, bir sürü özelliğinin olması bence gerçekten çok çok güzel. Tek eksiği çeviri bence. Kelime çevirileriyle alakalı herhangi bir şey bulamadım. Nasıl çevrildiğini bilmiyorum sadece. Hani Google çeviriye direkt gidebildim. Mesela kelimenin üstünü direkt çizdiğinde mesela altına direkt Türkçesi gözüküyor mu vesaire gibi. O özelliği henüz keşfedemedim. Onu biliyorsanız ya da bu uygulamayı kullanıyorsunuz yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz gerçekten. Mutlu olurum yani. Ben onu henüz keşfedemedim. Bence güzel bir uygulama.
Ben bu şekilde not alıyorum. iPad'i kesinlikle çok yararlı buluyorum. Yine iPad alıp nasıl not alabilirim, hangi not uygulamasını kullanabilirim diye düşünüyorsanız bence çok yararlı bir video oldu. Size ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir eğer yeni geldiyseniz. Bu bilgilendirici video oldu ama aslında Havacılık Fakültesi günlüklerimi paylaşıyorum. Günlük hayatımı paylaşıyorum sizinle yıl içinde. Eğer beğenirseniz, severseniz, diğer videolarıma da bakarsanız mutlu olurum, sevinirim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi kocaman seviyorum. Artık yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.